Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın, merhabalar. Murat Tunal ile Mutlu Aile bölümünde tekrar birlikteyiz. Bugün size hayatta isteklerimizden, ideallerimizden nasıl vazgeçmeden onları elde edebiliriz, başarabiliriz? Bundan bahsetmeye gayret edeceğim. Geçmiş yıllarda Takkeci Mehmet Efendi diye birisi yaşar. Osmanlı döneminde herhalde 1200'lü 1300'lü yıllarda. Takkeci Mehmet Efendi her gece bir rüya görür ve rüyasında senin nasibin bir salkım üzümdedir ve bu salkım üzümde Bağdat'tadır der. Adamcağız bu rüyayı o kadar çok görür ki artık dayanamaz ve yolculuğun gerekli olduğunu düşünerek yola revan olup ilerler, günler günleri kovalar ve nihayetinde Bağdat'a varır. Bir hana girer, bakar handa karnını doyuracak ama parası da yoktur. Bir tane kuru ekmek ister. Hancı haline acır ve kuru ekmeği yemesin diye yanına da bir oradan kopardığı üzüm salkımından bir miktarını getirip önüne koyar. Ve adam bakar ki üzümü ekmekle birlikte tüketir, yemeye başlar. Sonrasında herhalde ben nasibimi tamamladım, artık gidebilirim der. Tam kalkmışken hancı dayanamaz sorar. Ya bey adam, niye geldin, nereye gidersin? Adam da başlar anlatmaya. Ben bir rüya görürdüm, yıllardır hep aynı rüyayı görürüm. Senin nasibin Bağdat'ta bir salkım üzümde diye. İstanbul'dan geliyorum ve burada bir salkım üzümüm olan nasibimi yedim. Şimdi artık geri dönüyorum der. Adam şaşırır, hatta güler. Deli misin be adam? Bir rüya için o kadar kilometrelerce yol gelinir mi? Ben de senelerdir bir rüya görürüm. Senin nasibin İstanbul'da filanca evin altında bir küp altın var, oradadır diye. Ben o bir küp altın için bile gidip üşenirim de bakmam. Sen bir tanecik salkım üzüm için gelmeye üşenmemişsin der. Adam tebessüm eder ve geri döner. Yola koyulur. Adamcağızın filanca evde, filanca adreste bir küp altın var dediği yer aslında bizim Takkeci Mehmet Efendi'nin evinin altının olduğu yerdir. Gider Takkeci Mehmet Efendi, nasibini alır, kazar ve altınını bulur. Sonrasında bu rüyayı gördüğü için, bununla vesile olduğu için de bir cami yaptırmaya karar verir ve şu anda Topkapı'da Takkeci Mehmet Efendi diye bir cami vardır aslında. Buradan çıkarmak istediğimiz sonuç aslında bir bakıma da şu. Hayatta mutlaka ideallerimiz vardır. Mutlaka hedeflerimiz, gayelerimiz vardır. Bunlar bazen zamana yenik düşer, bazen de kendi kendine ukde olup kalır ve içimizde kaybolurlar. Fakat hayata baktığımızda başarılı, bir yerlere varabilmiş olan insanlara baktığımızda ideallerinden, hedeflerinden asla ödün vermediklerini görürüz. Hırsla, inatla, azimle, istekle hala istemeye devam ederler. Ama bir yan daha vardır bu kişilerin. Hedeflerini ve ideallerini daha net, daha ölçülebilir, daha ulaşılabilir hale getirmişlerdir. Çoğu zaman hayatımızda istediğimiz şeyleri elde edemeyişimize yakınırız. İşte ben şunu istiyorum ama bir türlü olmuyor. Ben şunu elde etmek istiyorum ama olmuyor. Hatta yakın zamanda futboldan da örnek verebiliriz. Yakın zamanda sportif başarıları ifade edebilmek için geçmiş zamanlarda spor yöneticileri, teknik direktörler hedefimiz Avrupa'da final oynamak derdi. Oysa bu bir parça da taraftarın gazını almak için söylenen bir örnekti. Çünkü gerçek manada başarı hangi futbol turnuvasında, hangi branşta final oynamak olduğunu net ifade etmek gerekiyor. Bunun net ifade ediliş şekli bizim o başarıya ne kadar yakın ya da uzak olduğumuzu gösteriyor. Bir öğrenci düşünün, ben işte doktor olmak istiyorum diyor. Ama öğrencinin matematik dersleri çok da iç açıcı değil. Demek ki bu hedef doğru bir hedef değil. Ama öğrencinin sözel dersleri daha başarılı ve ben avukat olmak istiyorum, savcı, hakim olmak istiyorum, hukuk okumak istiyorum diyor.
o zaman doğru bir hedef olabilir. Çünkü hangi alanda başarılıysa onun hedefine doğru yürümesi daha başarılı olacaktır. Çok kilolu bir insan düşünün. Ben zayıflamak istiyorum diyor. Bunu hedef olarak söylüyor. Ama bu doğru bir hedef değil. Çünkü hedef gerçek manada ölçülebilir, değerlendirilebilir hale gelmeli ki ancak ulaşılabilsin. Şimdi çok kilolu bir insan olduğumuzu kabul edelim ve diyelim ki ben 100 kiloyum ama işte 80 kiloya, 70 kiloya düşmek istiyorum. Şu kadar zamanda düşmek istiyorum. Zaman tayin ederek, hedefimizi belirleyerek, rotamızı, stratejimizi belirleyerek bunu söylediğimizde başarılı olabiliriz ancak. Ya da finansal anlamda daha varlıklı, daha özgür, daha zengin olmak istiyorum. Bunu ölçebilir, değerlendirebiliriz. Daha zengin olmak istiyorum demek soyut bir kavramdır. Ulaşılamayacaktır. Aslında inanmadığımız için söyleriz. Ama şu anda ayda şu kadar kazanıyorum ve hedefim ayda şu kadar liraya kadar kazanabilmek, çıkmak. Bunun için de şunları yapmayı planlıyorum deyip hedefe ve stratejiye dönüştürdüğümüzde işte o zaman gerçek manada hedefe ulaşabiliriz. Çoğu zaman hayatımızda hedeflerle temennileri karıştırır oluyoruz. Temenniler bir şeyi soyut ifade etmek ve gönlümüzden geçeni söylemek. O yüzden hedefimizi belirlerken, gayemizi belirlerken ölçülebilir, ulaşılabilir, makul ve mantıklı olduğundan da emin olmak gerekiyor. Aynı şeyi kendi dünyamızdaki insanlarla da paylaşabiliriz. Çocuğumuz bir hedef belirlediği zaman ulaşmak istediğinde hayır sen ona ulaşamazsın ya da evet sen ona ulaşırsın deyip makul mantıklı değilse onu hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya bırakmak yerine hedefinin makul mantıklı olduğunu, hedefinin ölçülebilir değerlendirilebilir olduğunu test ederek bunu ona anlatabiliriz aslında. Bugün hayatımızda yaşadığımız birçok tecrübeye baktığımız zaman aslında başarısızlıklarımızın sonucunda olduğunu görürüz. Çoğu zaman seminerlerde söylerim. Bilgi ve tecrübe aslında hani okunarak, yaşanarak elde edilebilir. Evet ama çoğu zaman bilgi ve tecrübe olumsuz olan olayların birikimidir. Hani derler ya başarı doğru düşünmenin ürünüdür. Doğru düşünme ise bilgiyle elde edilir. Bilgi ise tecrübelerle, tecrübelerse yanlış düşünmenin sonucunda elde edilen, hatalı verilen kararların sonucunda elde edilen eylemlerdir. Yani aslında başarı yanlış düşüncelerin birikimiyle elde edilmiş doğru düşüncelerin ürünüdür. Hedefimiz de ancak bu şekilde sağlıklı kararlar vererek elde edebiliriz. Pers hükümdarı 2 mahkumu ölümle cezalandırır. İdamla. Ve bu 2 mahkumu idamlarını infaz etmek üzere yönlendirirken, gönderirlerken bir tanesi duruma hemen itiraz eder. Kralım bir saniye der. Beni idam etmezseniz, bana süre tanırsanız sizin çok sevdiğiniz atınıza uçmayı öğreteceğim der. Tabii kral şaşırır haliyle. Yanındaki diğer idam mahkumu da şaşırır. Peki der kral, bunu kenara ayırın, idam etmeyin ama diğerini idam edebilirsiniz. İdama gitmek üzere olan mahkum diğerine der ki, sadece kaçınılmaz sonu geciktiriyorsun. Bu söylemiş olduğun şey imkansız der. Diğer mahkumsa ona döner ve cevap verir. Hayır imkansız değil. Kendime kurtulmak için 4 şans veriyorum der. Kurtulma şansı olarak 4 şans. Nedir bunlar? Birincisi belki ben ata uçmayı öğretinceye kadar kral ölür. Belki de ben ata uçmayı öğretene kadar atın kendisi ölür. Belki de 3. ihtimal atı uçmayı öğretene kadar ben kendi ecelimle ölebilirim. 4. ihtimalde belki de ata uçmayı öğretmenin bir yolunu bulabilirim. Umut aslında hayatımızın her alanında, her zamanında, her anında olması gereken bir duygu. Hatta bir kitapta okumuştum. Umut, gelecekteki mutluluklarımızdan aldığımız borçlarmış. Yani ne kadar umutluysak o kadar borç alıyoruz demektir. Bence böyle bir borç kimseye zararı dokunmaz. Umutlu olmak, hayatımızda her daim daha başarılı olmak, daha mutlu olmak adına attığımız dev adımdır aslında bir bakıma. O idam mahkumunun yaklaşımı hayatımızın her aşamasında esasında vardır.
Zor bir işe mi gireceğiz? Hemen gelecekteki kaygılarımız, korkularımız etrafımızı sarıverir. Hemen geçmişte yaşadığımız kötü anlar etrafımızı sarıverir. Bir karar mı alacağız? Çok riskli bir karar mı? Belki de bizi çok iyi yerlere götürecek. Ama hemencecik içimizi bir korku sarıverir. İşte bu anda o Pers hükümdarının idamla cezalandırdığı o idam mahkumunun yaklaşımı aklımıza geliversin. Belki de umut bizim hayatımızda birçok kapıyı açacak, birçok yenilikleri beraberinde getirecek güzel bir kapıdır, güzel bir duygudur. O yüzden asla umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzla yaşamayı tercih edin. Başarılı ve mutlu olabilmek adına umutlu olmak her daim bize avantajlı kılar. Ben açıkçası çok başarılı olup da hayatında mutsuz böyle umutsuz dolaşan insan pek görmedim. Yaptığım çalışmalarda, seminerlerde, yazdığım kitaplarda, danışmanlık görüşmelerinde hep insanları gözlemlediğimde, baktığımda yaşı 7'den 70'e ne olursa olsun her başarılı insanda her daim umudun yüksek olduğunu gördüm. O yüzden başarılı ve mutlu olmak istiyorsanız eğer gerçek manada hayatın olumsuzluklarını bir öğretmen gibi görüp umudunuzu asla yitirmemeniz gerekiyor. Çünkü yaşadığımız zorluklar bizi biz yapmaya sağlayan, bizim biz olmamızı sağlayan öğretmenlerdir. Geçmiş yıllarda Japonya'da balıkçılar balık tutarken tuttukları balıkların çok zor bir şekilde karaya geldiklerini, yani ölmüş olarak karaya çıkardıklarını fark ederler ve ölen balıkların da bayat olarak satılmasının çok zor olduğunu gözlemlerler. Bir çare düşünürken akıllarına bir yöntem gelir. Tuttukları balıkları havuz haznelerinde saklarlarken o balıkların içerisine küçük köpek balıklarını da atarlar. Yani onlardan daha büyük ve daha saldırgan olan köpek balıklarını. Bu sayede bakarlar ki balıklar karaya çıkana kadar günler sürse bile hala dinç ve ölmemiş olduklarını görürler. Çünkü hayatta kalma mücadelesi, o köpek balıklarından kaçma mücadelesi o balıkları dinç tutmuştur. İşte bizim de yaşantımızda aslında yaşadığımız mağduriyetler, mahrumiyetler hayatımızdaki köpek balıklarıdır. Ondan kaçarken kendimizi geliştiririz. Onun olumsuzluklarına maruz kalmışken aslında kendi içimizdeki yetersizlikleri dinler ve onu daha iyi hale getirmeye çalışırız. O nedenle hayatımızdaki olumsuzluklara baktığımızda aslında her şerde bir hayır vardır mantığıyla hareket ederek Allah kahretsin neden benim başıma geliyor, niye hep beni buluyor diye sormadan mutlaka altında beni ben yapmasını sağlayacak bir şey vardır gözüyle bakmak gerekiyor. Çünkü hayatta her zaman her şey mükemmel gelmiyor. Hayatta her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor. Edilgen olduğumuz faktörlerde, maruz kaldığımız faktörlerde maalesef ki başımıza gelen şeyleri iki şekilde karşılayacağız. Ya düşünerek ve yutkunarak ya da saldırgan ve agresif bir şekilde niye benim başıma geliyor diye yadırgayarak. İkinci yöntemi denediğinizde inanın hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü başınıza gelen musibetleri yorumlarken neden benim başıma geliyor? Çünkü çekiyorsun. Çünkü sen olumsuz şeyleri çekiyorsun diye bir söylem geliştireceksin. Benim hayatımdaki şansım o kadar kötüdür ki trafiğe açıkken arabayla yola çıktığımda bir anda trafik olur. Hep kırmızı ışığa yakalanırım. Ne zaman bir veznede sıraya girsem boş olan sıraya girdiğimde o sıra ilerlemez. Bankamatiğe geldiğimde bankamatik bozulur. Tamir, tadilat gerçekleşir ve ben parayı çekemem ya da yatıramam. Yani hayattaki şansım diyerek yorumladığımız şey aslında bizim kendi iç dünyamızın aynası. Buna böyle bakmak yerine buradan ne öğrendiğinize bakabilirsiniz. Çok iyi hatırlıyorum. Çok önceydi. Yaklaşık olarak belki de 15-20 yıl öncesinde bir seminerde semineri gerçekleştirmeden önce bilgisayarımda sunumlarımın, anlatacağım şeylerin olduğu dosyanın kaybolduğunu gördüm. Ve seminerde işte üzüntüyle, sinirle, krizle baş etmekle alakalı bir konuydu. Açık söylemek gerekirse konuyla tam müsemma olduğu için o kadar sinirliydim ki Allah kahretsin neden benim başıma geldi? Şimdi insanlara ben ne anlatacağım? Bilgisayarda bu dosya olmadan nasıl sunum yapacağım diye düşünürken kendi kendime düşündüm ve dedim ki zaten konu bununla alakalıysa bunu kullanabilirsin Murat. Bunun aynısını anlatabilirsin insanlara.
Ve o seminerde açtım, bilgisayarı kapattım ve insanlara bütün samimiyetimle evet size bu konuyla alakalı seminer verecektim ama şu anda dosyalarımın hepsi silinmiş, kaybolmuş ve bilgisayarı kullanamıyorum. O yüzden seminerde anlatacağım videoları ya da sunumları teatral bir şekilde canlandıracağım demiştim. Ve sahneye birkaç kişi çıkartarak, olayları teatral bir şekilde canlandırarak, sahnedeki masayı, sandalyeyi kullanarak, aşağıya seyircilerin arasına karışarak bu şekilde daha dolu dolu bir seminer gerçekleştirdiğimizi fark ettik. Ve seminer neredeyse 1 saat sürmesi gerekiyorken 2 saate yakın sürmüştü. İnsanlar iyi ki bilgisayarınız bozulmuş hocam, iyi ki dosyalar silinmiş hocam, iyi ki böyle olmuş diye teşekkürlerini belirtmişti. Ve o seminerden sonra aklımda kalan şu oldu. Demek ki bilgisayara bakarak, PowerPoint sunumuna bakarak, sadece bilgisayara bakarak okumak yerine insanların gözlerinin içine bakarak, onlara hitap ederek daha sağlıklı, daha iyi bir seminer oluyormuş. O saatten sonra aslında sunumu açarım ama sunumu unuturum ve insanların gözünün içine bakarak, onlara aktararak, onlarla birlikte interaktif bir şekilde seminer vermeyi tercih ettim. Yıllardır da böyle veriyorum. Fakat o bilgisayardaki sunumum kaybolmasaydı, o dosya silinmeseydi belki de hala daha bilgisayara bakan, bilgisayardaki sunumu okuyan bir seminerci, bir eğitimci olacaktım. Bir musibet bin nasihattan evladır dedikleri de tam anlamıyla bu. Hayat o kadar iyi bir öğretmen ki önce sınav yapıyor, sonra ders veriyor. Bildiğimiz anlamda önce ders verip sonra sınav yapması lazım. Ama maalesef ki hayatın öğretme şekli böyle. Önce sınav yapıyor, sonra ders veriyor. İstemediğimiz şeyleri bize dayatarak aslında istediğimiz şeylere ulaşan kişi olmamız noktasında bize katkı sağlamaya çalışıyor. Ama bizim bunu yorumlama şeklimiz hangisi olacak? Allah kahretsin, neden benim başıma geldi? Niye benim başıma geliyor hep? Hep zaten bu terslikler beni bulur. Hayattaki şansım budur mu diyeceğim? Yoksa ya bundan ne öğrenebilirim? Bunun benim başıma gelmesi için ben neyi eksik yaptım? Acaba daha iyi olması için ne yapmam gerekir? Bu sorunu nasıl aşabilirim? Bu soru çok önemli. Neden benim başıma geliyor? Nasıl aşabilirim? Nasıl sorusuyla neden sorusu arasında getirdikleri cevaplar açısından dağlar kadar fark var. Nasıl sorusunu sorduğunuz zaman beyninizdeki bütün hücreler çalışmaya başlar. Neden sorusunu sorduğunuzda ise beyninizdeki olumsuz duyguları çağrıştırıp kendinize olumsuz cevapları üretirsiniz. Bir problemle karşı karşıya kaldığınızda ilk yapmanız gereken neden başıma geldi değil, nasıl çözerim? Bu sorunu nasıl aşabilirim? Nasıl sorusunu sormanız gerekir. Matematik dersinde başarısızım. Çoğu insan hep bunu söyler. Özellikle mühendis olmayan, sözel anlamda başarılı olan insanlara baktığımızda "Ay ben matematikte hep kötüydüm. Ay ben matematikte hep başarısızdım." derler. Oysa matematik dersinde nasıl başarılı olurumu sormadığımız için vakti zamanında kendimize bir inanç haline geliştirmişizdir. Ben de bir sözel bir öğrenciydim ve matematiği hiç anlamazdım. Ama bir gün oturup ben bu matematiği nasıl yaparım, bu soruları nasıl yaparımı matematiği çok iyi bilen bir arkadaşıma sormuştum. Ve o arkadaşım bana 2 dakika içinde 3 tane konuyu öğretmişti, hemencik anlatmıştı. Ve o tarih itibariyle matematik benim gözümde çok büyük bir problem olmadı açık söylemek gerekirse. Ve hayat da zaten tam anlamıyla matematik gibi. Neden sorusunu sormak yerine nasıl sorusunu sorduğunuzda cevap size bir şekilde dolaylı da olsa gelmektedir. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bülbülle gezersen Gülistan'a, kargayla gezersen çöplüğe götürür der. Hayatımızda başarılı ve mutlu olabilmek adına sadece kendi yaptıklarımız yetmiyor. Etrafımızdaki insanlar da bizim için çok çok önemli. Bakın dikkat edin. Etrafınızda 4 tane kasvetli düşünen insan varsa mutlaka 5. insan sizsiniz. Etrafınızda 4 tane pozitif düşünen güler yüzlü insan varsa 5. kişi siz olursunuz. Etrafınızda 4 tane maddi durumu çok kötü olan insan varsa mutlaka 5. fakir de sizsiniz. Etrafınızda mevcut hayatındaki eksiklikleri görmek yerine varlıkları, zenginlikleri görüp kendini zengin gören 4 tane insan varsa 5. zengin de sizsiniz. Yani aslında siz etrafınızdaki 4 kişinin
bilançosusunuz, birleşimisiniz demektir. Arkadaş çevrenize, konuştuğunuz insanlara dikkat edin. Eğer ki konuştuğunuz insanlar pozitif dilli, size umut vaat eden, sizi motive eden insanlarsa mutlaka başarılı olacaksınız. Ama yapmak istediğiniz şeyi, başarılı olmak istediğiniz konuyu aktardığınızda onu sen yapamazsın. Sana göre değil, ben seni tanıyorum, o konu sana çok ters, çok başarısızsın. Bunu yapmak çok zor. Bunu zaten çoğu kimse yapamaz ki diyerek seni aşağı doğru çeken 3-4 kişi varsa bu insanları etrafından birer birer ayıklaman gerekir. Çünkü o insanlar yapamadıkları, içinde ukde kalmış olan şeyleri başkalarının da yapmasını istemezler ve sana bunu dikte ettirmeye çalışırlar. Belki de zor olan bir şeydir, belki seni aşan bir şeydir ama bunu sana söyleme şekli, hayır o sana göre değil, sen onu yapmamalısın demek yerine, ya bunu yapabilirsin ama şuralarda zorlanabilirsin, İstersen şöyle bir şey denersen belki başarılı olabilirsin gibi sana yöntemler, tavsiyelerde bulunarak başarılı olman konusunda taktikler, tüyolar verebilirler. Böyle insanları etrafında çoğaltman gerekir. Çünkü başarılı olmak istiyorsan, başarılı insanların dünyasından, mutlu olmak istiyorsan, mutlu insanların dünyasından bakman gerekir hayata. Etrafındaki insanlar senin düşüncelerini oluştururlar aslında. Senin düşüncelerinde o insanlar. Tam anlamıyla insanları kitap gibi okumak gerekiyor. Hoşuna gitmeyen, sana zarar veren, seni düşünce olarak zehirleyecek olan kitapları okur musun? Sana zarar verecek, seni depresif kılacak şeyleri izler misin? İzlemezsin. Tercih etmezsin, hemen eline geçersin. İşte bu insanlarla da reddedemiyorsan, ama hocam bu insanlar benim hayatımda hep var. Bu benim annem, bu benim kardeşim. O zaman bu insanlarla birlikte olduğun zamanı kısaltabilirsin. Günde 4 saatini beraber geçiriyorsan daha o 3 saatini daha iyi hissedeceğin, daha başarılı olabilmeni sağlayacak, sana katkı sağlayacak insanlarla, eylemlerle geçirerek onunla geçirdiğin 4 saati 1 saate, yarım saate düşürebilirsin. Hatta sana bununla ilgili tepki vermeye başladığı zaman da dersin ki ya zehirli cümleler kullanıyorsun, benim hayatımı zehirliyorsun, bana zarar veriyorsun. O yüzden bunu değiştirtemediğim için sen de daha az zehirlenmek, daha az zarar görmek adına senden biraz daha uzaklaşıyorum, daha az vakit geçiriyorum diyebilirsin onu kırmadan. Ya da onun da düzelmesini sağlayabilirsin. Hayatımızdaki insanlar bizim yaşam biçimimizi etkiler. Düşüncelerimiz aslında bir bakıma konuşmalarımız da hayatımızın şeklini belirler. Umarım Murat Tunal ile Mutlu Aile bölümünde yaşamınıza bir nebzecik olsun değer katabilmişimdir. Umarım bu haftaki bölümde yaşamınızda başarılı olmakla, mutlu olmakla ilgili bölümde bir nebzecik olsun katkı sağlayabilmişimdir. Belki de bundan birkaç yıl sonraki başarılarınızda bu bölümün bir kitap gibi hayatınızda anısı kalacaktır. Beni dinlediğiniz, bana zaman ayırdığınız, sabahın bu vaktinde beni izlemeye değer gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla, muhabbetle kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.